Selamlar. Bu videoda bir eldivende 4 farklı desen uygulaması yapacağım. Eldiveni yapmak için kalıba ihtiyacım var. Eğer önceki videomu seyrettiyseniz kalıp aşamasına geçip doğrudan 4. dakikaya geçebilirsiniz. Kalıp çıkarmak zor değildir. Bazı basit kuralları vardır. Burada gördüğünüz gibi elimin ölçüsünü kabaca çizdim. Eldivenin bitmesi gereken yerleri işaretledim. Kıvrımları düzelttim. Şimdi elimin genişliğini ölçüyorum. Bulduğum sonucu 2'ye bölerek kalıba yansıtacağım. Kalıptaki genişlik 6,5 santimetre. Elimin genişliğinin yarısından bu ölçüyü çıkardığımda fark 1,5 santimetre kalıyor. Bunu elimin sağına ve soluna eşit miktarda paylaştıracağım. Aynı işlemi baş parmağım için de yapıyorum. Parmak genişliğini 2'ye böldükten sonra bir sayı buluyorum. Daha sonra kağıt üzerindeki parmak genişliğini belirliyorum. İkisi arasındaki farkı kalıba yansıtıyorum. Ancak bu sefer 2'ye bölmüyorum. Çünkü 2'ye bölersem parmağın üst tarafındaki alan daralır ve açı daraldığı için yünü döşemem zorlaşır. O yüzden sadece parmağın sağ tarafına bu genişliği ekliyorum. Aynı işlemi aynı mantıkla bilek genişliği için de yapıyorum. Eldivenin bitmesi gereken yerin kolumdan ölçüsünü aldım. 24 santimetre. Bunun yarısını buldum. Daha sonra kağıt üzerindeki bilek genişliğini ölçtüm. Aradaki fark 5 santimetreyi 2'ye bölerek sağa ve sola eşit olarak paylaştırdım. Şimdi yeni noktalardan eldiveni, yeni kalıbını oluşturuyorum. Buraya kadar elimin kalınlığını kalıba aktarmış oldum. Şimdi 1,5'la çarparak kalıbı genişleteceğim. Yün keçeye dönüşürken küçülür. O yüzden mutlaka büyük bir kalıpta çalışmak lazım. Kalıbın merkezini bulmam gerekiyor. İçteki el kalıbını bir dikdörtgen gibi düşünüp orta noktasını buldum. Sonra bu noktadan dışarıya birçok çizgi çizeceğim. Özellikle köşelerden, parmak kenarından, kıvrımlı bölgelerden geçmek üzere birçok çizgi çizeceğim. Çekme faktörü olarak ben 1,5 sayısını kullandım. Bu herkesin yününe göre, keçeleme yöntemine göre, yünün kalınlığına, keçeleştirme sıcaklığına bağlı olarak değişen bir faktördür. Mutlaka eldiveni yaparken kullanacağınız şartlara göre yünün küçülme faktörünü küçük bir numune üzerinde deneyerek önceden bulmanız gerekiyor. Merkezle bu nokta arasındaki uzaklık 9 santimetreydi. Bunu 1,5 ile çarptım. Bulduğum sonucu merkezden aynı doğrultuda yukarıya doğru taşıdım. Aynı işlemi bütün noktalar için yapıyorum. Oluşturduğum yeni noktaları kırmızı kalemle birleştiriyorum. İşte bu benim keçeleştirme yaparken kullanacağım kalıbım olacak. Laminant parke altı naylonuna bu kalıbı aktarıyorum. Ters çevirerek ikiz kalıbını oluşturuyorum. Aynı anda hem sağ hem de sol eldiven çiftini hazırlayabileceğim. Bu kalıbı kullanarak bir önceki videoda beyaz renkli parmaksız bir keçe eldiven yapmıştım. Şimdi ise bambulu merinos yünü ve tülbent parçaları, ip parçaları kullanarak desenli bir keçe eldiven yapacağım. Yünü bulut yün döşeme yöntemiyle kalıp üzerine yerleştireceğim. 3-4 tutam yünü üst üste serdikten sonra yandan çekiştirerek yün tutamları elde ediyorum. Ve bu yün tutamlarını kalıp üzerine boşluk kalmayacak şekilde gelişigüzel yerleştiriyorum. Eldivenin hem içi hem dışı hem önü hem arkası desenli olacak. O yüzden önce tülbent parçalarından kestiğim bu desenleri kalıba yerleştiriyorum. Tülbentin yüzü kalıbın yüzüne denk gelecek şekilde oldu. Bana bakan tarafı tülbentin ters tarafı.
Şimdi bahsettiğim gibi yünü yandan çekerek rastgele kalıba yerleştireceğim. Parmak ucuna, bilek bölgesine denk gelen yerlerde yünü dikey yönde yerleştirmeye çalışacağım. Böylelikle daha düz bir parmak ucu ya da bilek hattı oluşacak. Yünü ıslatmak için oda sıcaklığındaki suya sıvı sabun ekledim, karıştırdım. Zeytinyağlı sıvı el sabunu kullandım. Yünü biraz ıslattıktan sonra üzerine farklı bir desen uygulayacağım. Bu deseni de iple yapmayı düşünüyorum. Kullanacağım ip Gazal Rock'n'Roll örgü ipi. İçerisinde %9-10 civarında yün bulunmakta. Bu yüzden yünün üzerinde çok güzel tutunan, keçeleşen bir ip. Daha önceki çalışmalarımda da kullandığı bir ip türü bu. Siz de güvenle kullanabilirsiniz. Kalıbı ters çevirdikten sonra taşan yünleri kalıp üzerine çevirmem gerekiyor. Kalıbın kıvrımlı olduğu yerlerde yün gergin olur. O yüzden mutlaka bir makasla keserek oradaki yünü kalıp üzerine çevirmek gerekir. Aksi halde o bölgelerde eldiven kasma yapar. O yüzden ben de minik çentikler atarak yünü o bölgelerde kesiyorum ve kalıp üzerine öyle yerleştiriyorum. Kırmızı tülbent parçalarından minik kalpler kestim. Bunları eldiveni süslemek için kullanacağım. Kalplerin kalıptan kaymaması için birazcık suyla ıslatılması iyi oluyor. Aynı bambulu merinos yününden yine tutamlar kopardım ve daha sonra bulut şeklinde kalıp üzerine yerleştirdim. Bu çalışmada toplam 25 gram kadar bambulu merinos yünü kullandım.
Yün liflerinin bir araya gelmesi için titreşime ihtiyaç var. Bu yüzden öncelikle ben zımpara makinesini kullandım. Zımpara makinesi keçeleştirmeyi hızlandırıyor, işimizi kolaylaştırıyor. Ama olmasa da olur, şart değil. Şimdi zeytinyağlı kalıp sabunla yüzeyi tamamen sabunluyorum. Böylelikle yün liflerinin pH'ını birazcık daha yükseltmiş oluyorum. Çünkü keçeleşmeyi hızlandıran diğer bir faktör de ortamın pH değeridir. Keçeleşmeyi kontrol etmek için pinç test yapmak gerekiyor. Bir tutam yün çektim. Yün lifleri biraz yukarı geliyor. Henüz keçeleşme tam olmamış. O yüzden ovmaya, yuvarlamaya ya da yoğurmaya devam etmem gerekiyor. Şimdi tekrar pinç test yapıyorum. İlkine göre yün lifleri çok daha sıkı bir şekilde bir araya gelmiş, tutunmuş. Birazcık daha ovduktan sonra şablonu çıkaracağım. Bambolu merinos yününün keçeleşmesi biraz daha zordur. Çünkü yün liflerinin arasındaki bambu lifleri yünlerin birbirine kenetlenmesini engeller. Ama bambu lifi bu çalışmaya aynı zamanda çok güzel bir yumuşaklık katar. Oluşan keçe saf yüne göre çok daha yumuşak olur. Keçeleşmeyi hızlandırmak için ılık bir suda eldivenleri ıslatmak güzel olur. Böylece hem kesilmiş kenarlar daha iyi keçeleşir hem de eldiven biraz daha hızlı küçülür. Makasla kestikten sonra keçe kumaş açılır aslında. Orayı tekrar ovarak iyice sıkılaştırmak gerekir. Böylece keçe
ya da keçe ürün daha uzun ömürlü olur. Eldivenin hem içini hem de dışını iyice ovmak gerekiyor. Her iki yönünün de sağlam bir şekilde keçeleşmesi lazım ki uzun ömürlü olsun. Arada bir sabunlu eldiveni giyerek elime uygun olup olmadığını, büyüklüğünü kontrol ediyorum. Küçülmesini istediğim yönde de ovarak eldivenin son boyutuna ulaşmasını sağlıyorum. Eldiveni ılık suda ardından da soğuk suda duruladım. Bir havlu arasında bekleterek fazla suyunu alacağım ve daha sonra ütüleyeceğim. Evet, kuruduktan sonra eldivenler işte böyle görünüyor. Desenli tarafları tek tek göstermek istiyorum. Bakın oldukça esnek ve çok yumuşak bir eldiven oldu. Bu yumuşaklığın sebebi çok az yün kullanmam ve aynı zamanda bambulu merinos yünü tercih etmem oldu arkadaşlar. Eldivenin içini dışına çevirdiğimde farklı bir desenle karşılaşıyorum. Önü böyle, arkası da çiçek şeklinde. Hangi deseni seviyorsak o tarafını dış yüzeye getirerek elimizin üzerinde kullanabiliriz. 4 farklı yönde bu eldiveni kullanabiliyorum. Evet, bu şekilde ters çevirerek kalp bir tarafı yukarıda tercih edebilirim. Ya da tülbentli tarafı giyinerek avuç içime çiçekli ya da kalpli tarafın gelmesini sağlayabilirim. Ben en çok ne tarafı sevdim? Kalpli ve büyük çiçekli olan yüzeyi daha çok sevdim galiba. Peki siz hangi deseni sevdiniz? Yorumlarda görmek isterim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.